Mayıs Analiz Merkezi 14 Ekim Salı Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün milli mücadelemiz Türkiye, Gürcistan'ı konuşacağız. Andorra, Sırbistan, Letonya, İngiltere maçlarına bakacağız. Canlı tahtamız her zaman olduğu gibi var. Player tercihlerimiz gene olacak. Her gün saat 4'te analizle karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin milli duygularla milli maçımıza geçelim. Şimdi Bulgaristan karşısında alınan 6-1'lik galibiyetle hava biraz değişti. Hepimizde biraz değişti. İspanya mağlubiyetinden sonrasında hepimize böyle bir moral gerekiyordu bence. Takıma da gerektiğini düşünüyorum. Şu anda gruba baktığımızda İspanya zaten 9 puan, 3'te 3 yaptılar. 11 gol atarken daha kalelerinde gol bile görmediler. İspanya zaten kendini yukarıya attı diyebiliriz. Gürcistan bizim ana rakibimiz. Öncelikle bunu bir kabul edelim. Yani çok büyük bir seviye farkımız yok. Evet, biz daha iyi takımız ama Gürcistan'da yabana atılır bir takım değil. Aslına bakarsak bunu ilk maçta yani Dünya Kupası elemelerinin ilk maçında yine son dakikalarda diken üstüne maç izleyerek hissettik. O baskıyı bırakmamamız gerekiyor. Şimdi burada Gürcistan'la oynayacak. Biraz ona değinelim. Artık Gürcistan için galibiyetten başka bir alternatif yok. Yani biz burada berabere kaldığımız senaryoda bile çok zor bir ihtimal bu arada. Türkiye tarafındayım. Yani bizim kazanacağımızı düşünüyorum ama berabere kaldığımız senaryoda bile Gürcistan'ın artık umutları tamamen tükeniyor gibi bir şey oluyor. Biz de bir noktada playoff'u garantiliyor gibi bir şey oluyoruz. Yine önümüzde maçlar var ama baktığımız zaman artık hem bizim maçımıza hem de Gürcistan maçına rahatlamış bir İspanya çıkacak. O yüzden o kısmı biraz kestirmekte güçlük çekiyorum açıkçası. Çünkü evet İspanya hepimizden yani hem Gürcistan'dan hem Türkiye'den oldukça yukarıda bir takım ama rahatlamış bir İspanya buraya aslında gençlerin de milli formayı tatması için o maçlara böyle çıkabilir. Onu zamanı geldiğinde değerlendireceğiz zaten. Şimdi Gürcistan burada saldırmak zorunda artık. Yani ben arka planda bekleyeyim. Kvaratskhlia, Mikautatse ile Zabiashvili ile bir geçiş oynayayım kısmı olmayacak. Bu sefer Gürcistan bizim üstümüze gelecek. Peki biz ne yapacağız? Biz de aslında topu iyi gezdirebilen bir takımız. Yani oyun aklımızı kullandığımız zaman Arda, Hakan, Kenan'la oyunu çok seri oynayıp aslına bakarsak rakip savunmayı bir noktada alt üst edebiliyoruz. O yüzden benim buradaki ana tercihim şu olacak. Bizim üstümüze gelen Gürcistan'a biz geçişten hücum yaparız. Yani bir noktada belki Montella topu biraz Gürcistan'a bırakayım, geçişi tercih edeyim de düşünebilir. Çünkü burada puana ihtiyacı olan takım şu anda Gürcistan. Biz bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum ben. Ama benim ana tercihim biz gene de her ihtimale karşı ya bugün oynadığımız maçta ben videonun ikisini de çekiyorum. Bulgaristan'dan bile absürt bir gol yiyoruz. O yüzden 2-2 de yanımızda kalsın. Ben her halükarda bizim kazanacağımızı düşünüyorum iç sahada. Kocaeli'de oynanacak maç ve Kocaeli'nin taraftarı da oldukça iyi. 2-2 yanımızda tutmakta söylediğim gibi fayda var. Ben burada bizim minimum 2 gol atacağımızı düşünüyorum. İlk yarı bahisi denemek isteyenler ilk yarı 0.5 üstü de bu maçı özelinde makul. Ama benim buradaki ana tercihim bizim 2 gol atacağımız yönünde olacak. Haydi gelin şimdi diğer maçımıza geçelim. B grubu mücadelesinde Andorra yaralı Sırbistan'ı ağırlayacak. Neden yaralı dediğimi birazdan anlatacağım. Öncelikle bir gruba bakalım. İngiltere 15 puanla lider 5'te 5 yaptılar. 13 gol atarken kalelerinde gol bile görmediler. İkinci sırada Arnavutluk var 11 puanla. Sırbistan'ın 7 puanı var 3. sırada. Letonya 5 puanla 4. sırada. Andorra ise grubun zayıf halkası. 6 maçta topladığı bir puanla sonuncu sırada 2 gol atarken 12 gol yediler kalelerinde. Şimdi baktığımız zaman öncelikle bir Andorra cephesini inceleyelim. İlk maçta Sırbistan Andorra'yı 3-0'la geçti ve oldukça rahat bir maç oynadılar. Aslında baktığımızda 2.80'lik bir XG'leri var. Tam ürettikleri XG kadar gol attılar diyebiliriz. 20 şut atarken toplamda 7 isabetli şutları var. 33 kez de rakip ceza sahası varyasyonlarında yani topla rakip ceza sahasında buluştular. Andorra ise sadece 5 şut atabildi. Zaten Andorra, San Marino, Cebeli Tarık o klasman neden Avrupa Kupası elemelerinde veya Dünya Kupası elemelerinde olmalarının tek noktası aslında Avrupa'da olmaları. Farklı futbolla çok bir alakaları yok. Son maçta onlar da Letonya ile 2-2 berabere kaldılar. Aslında Letonya onların zaten bir noktada benzer bir takımı. Letonya belki bir gömlek üstün olabilir. Baktığımızda Guli'nin bir kırmızı kartı var. Aslında orada Andorra'daki ilk 11 oyuncusu. Şimdi burada ne bekliyoruz? Neden yaralı Sırbistan dedik?
Sırbistan son maçında Arnavutluk'la kendi sahasında 1-0 mağlup oldu Arnavutluğa. Şimdi bu iki ülke arasında zaten senelerdir süregelen bir savaş durumu var. Herhalde dünyada birbirini en sevmeyen iki millet hangisi desek Sırbistan Arnavutluk milletleri olabilir. O yüzden bu Sırbistan için çok büyük bir yara bence. Evet, kötü futbol oynamadılar bu arada. 1.41'lik bir XG ürettiler. 15 şut atarken kalelerinde 5 şut gördüler. Sadece 3 tane kaçan pozisyonları var. Yani 1.41'lik bir XG'den Sırbistan gol çıkartamadı. 0.69'luk XG'den Arnavutluk bizim de aşina olduğumuz bir isim Reymana'nın golüyle 1-0 galip gelmeyi başardı. O yüzden burada ben Sırbistan'ın işi sıkı tutacağını düşünüyorum. Sırbistan ilk yarıdan üstünlüğü çok rahat alır. Yani ilk yarı 2 idealidir. Biraz daha oran yükseltmek isteyenler ise ilk yarı 2 ve 1.5 üstünü değerlendirebilir. Sırbistan ilk yarıdan 2 gol de atabilir diye düşünüyorum. Çünkü artık farklı bir alternatifi kalmıyor. Her gün saat 4'te analistle beraber karşınızda oluyoruz. Kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bir beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz diyelim ve haydi gelin son maçımız olan futbolun beşiği İngiltere'nin mücadelesine geçelim. Letonya İngiltere'yi ağırlayacak. İngiltere şu anda grupta çok rahat konumda. Belki de eleme gruplarının en rahat takımı olabilir. 5'te 5 yaptılar. 13 gol atarken gol bile yemediler. Kalelerine bile gitmiyor rakipleri açıkçası. Gidemiyor daha doğrusu. Letonya'ya konuk olacaklar. Letonya 6 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 5 puanı var. Dördüncü sırada. Artık onlar için de biraz daha prestij maçına döndü olaylar. İlk maç 3-0 bitti ama 3-0'dan çok daha fazla sonuçlanabilirdi. 3.57'lik bir XG'den İngiltere 3 gol çıkartabildi. 27 şut atarken toplamda 8 isabetli şutları var kaleye. 4 tane net pozisyon kaçırdılar. Rakip ceza sahasında 70 kez topla buluştular Letonya'ya karşı. Letonya'nın zaten bir varyasyonu yoktu maç içerisinde. Burada baktığımızda zaten %73 ile oynamıştı İngiltere ilk maçı. Eee, Bu maç özelinde de aslında İngiltere artık biraz daha tamamen işi bitirmek isteyecek, garantilemek isteyecektir. Formda bir İngiltere geliyor. Son maçta Sırbistan'a 5-0 yani 5 gol atan bir İngiltere vardı. O yüzden aslında Thomas Tuchel'le birlikte Gareth Southgate'in o kısır İngiltere'sinden biraz daha gol yollarında etkili, daha keyifli maçlar çıkartan bir İngiltere'ye döndük diyebiliriz. Sırbistan mücadelesinde de 4.22'lik bir XG'den 5 gol çıkartmayı başardılar. Burada benim ana tercihim İngiltere'nin tarafında 2.5 üstü olacak. Yani İngiltere minimum Letonya 3 gol atacaktır diye düşünüyorum. İlk yarı 2 değerlendirilebilir. İlk yarı da İngiltere'nin önde kapatacağını düşünüyorum ben. Canlıdan takip için de dakika 10-15'te İngiltere'nin bir golü kıymetli görünüyor. Ama maç özelindeki benim ana tercihim İngiltere'nin tek başına minimum 3 gol atacağı yönünde olacak. Haydi gelin bir de canlı tahtamız ve player tercihlerimize geçelim bakalım neler varmış. Canlı tahtamızda bugün bir tane Avrupa'dan Portekiz Macaristan mücadelesi var. İki tane ise Afrika elemelerinden Güney Afrika, Ruanda, Fas, Kongo mücadeleleri var. Portekiz son dakikalarda gol atıyor. Aslında geçtiğimiz maçı da o şekilde kazandılar. Ronaldo penaltı kaçırdı. Güney Afrika, Ruanda'da Güney Afrika'ya puan gerekiyor. Yani kendini o üst sırada tutması gerekiyor. Ruanda görece Güney Afrika'ya göre biraz daha zayıf bir Afrika temsilcisi. Fas Kongo'da ise Fas'ın golleri kıymetli. Fas'ın ilk yarıdan bir gol atacağını düşünüyorum ben ama tabii ki biraz daha kadro analitiği yapmak, maçı ilk 10-15 dakika izlemek gerekiyor. Bu şekilde canlı tercihlerimiz olacak. Player'a baktığımızda ise Harry Kane Letonya karşısında gol atacağını düşünüyorum ben. Alexander Mitrovic'in ise Sırbistan mücadelesinde milli forması için bir gol atacağını düşünüyorum. Her gün saat 4'te analizle karşınızdayız. Yarın saat 4'e kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.